Mehmet Arın'a bize günün değerlendirmesini yapacak. Mehmet Arın merhabalar. Şimdi genel anlamda bugün enflasyon verisine odaklanmıştık. Onun etkilerini soralım. Piyasalar nasıl karşıladı? Buse Hanım merhaba, iyi haftalar dilerim. Haftanın ilk işlem günde veriler açısından biraz daha sakin güne başladık ama devamında hem veriler hem de açıklamalar piyasadaki hareketliliği artıracaktır. Bugün az önce sizin de bahsettiğiniz gibi tüfe rakamlarıyla güne başladık. Aylık Ocak ayına ait tüfe rakamı %1.06 gelirken yıllıkta da %20.53'lük bir açıklama gerçekleşti ve burada enflasyon rakamlarını yukarı yönlü tetikleyen en büyük etkeni de gıda fiyatlarındaki artış olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul üzerinde bir etkisi olmasa da illaki hane halkı üzerinde bu rakamların etkisi olmuştur. Borsa İstanbul yukarı yönlü hareketine 103.500'ü test ederek gün içerisinde başlamak istedi. Ancak biraz daha bu noktalara geldiğimizde kar satışlarının ya da düzeltme hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Kapanışa yaklaştığımızda da 102.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Geri çekilmelerde 101.500 ve psikolojik destek olan 100.000 noktasını takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde yine 103.000 ve 104.000 noktası direnç noktalarımız olarak kalmaya devam edecek. Dolar TL daha hacimsiz bir günü geride bırakıyor. Yarın ABD Başkanı Trump'ın ulusa sesleniş konuşması var. Son zamanlarda böyle bir ulusa sesleniş konuşması olmadığı için bunu muhtemelen fırsata çevirecektir ve dolar ve ilgili paritelerde de hareketliliğe sebep olacaktır. Çin piyasası bu hafta yeni yıla girdiği için tatil. Dün Çin'den gelen veriler vardı. Önceki dönemlerde PMI rakamlarında imalat tarafında geri çekilmeler olurken hizmet tarafının beklentilerden daha iyi geldiğini gördük. Yine bu hafta açıklanacak olan ABD verileri, Fed başkanlarının yapacağı açıklamalar ve Fed Başkanı Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklama dolar TL üzerinde etkili olacak. Şu anda 5.22 üzerinde hareket ediyor. 5.15 zaten bu noktalara geldikçe bir yukarı yönlü tepki yapıyordu. 5.22'nin geçilmesiyle beraber de 5.27 ve 5.31 noktasını takip edeceğiz. Çok kısa euro dolara bakacak olursak bugün Avrupa bölgesinden gelen veriler sakindi. Ancak bu hafta hem Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın raporu açıklanacak hem de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Burada herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor ama olası açıklamalar yine euro dolar paritesi üzerinde etkili olacak. 1.14.40 üzerinde hareket ediyor. İyi gelen tarım dışı istihdam verisiyle beraber yukarı yönlü bir tepki yapmak istese de 1.15 ve 1.16 14.60 noktalarını geçemediğini görüyoruz. Geri çekilmelerde 1.13.80 ve 1.13 noktası önemli destek noktamız olacak Buse Hanım. İyi yayınlar dilerim. Mehmet Arın çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar olsun diyelim.